Merhaba arkadaşlar. Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle küçük motiflerden oluşan güzel bir oya örneğimiz olacak. Bu örneğimizde buradaki küçük motiflerimizin ortasında şöyle küçük serum halkalardan kullanacağız. Önce motiflerimizi yapıyoruz. Daha sonra alt yeşil bölümünü yaparken de bu motiflerimizi birleştireceğiz. Örneğimizin yapım aşamasına geçmeden önce şemamıza ve terimlerimize bir göz atalım. Örneğimizde önce küçük çiçeklerimizi oluşturuyoruz. Küçük serum halkamızın içerisine 14 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine yarım sık iğne yaparak ikinci sıramıza geçiyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 4 zincirden bir adet pimpirik yapıyoruz. Hemen sıradaki sık iğnenin içerisine bir adet ikili trabzan yapıp 4 zincirden pimpirik yapıyoruz. İkili trabzan, pimpirik şeklinde bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. En sonda ikili trabzan yapıyoruz. 4 zincirden bir adet pimpirik yapıyoruz. İlk yaptığımız bu 3 zincirli bölümün içerisine yarım sık iğne yaparak örneğimiz bu noktada bitiyor ve küçük çiçeğimizi oluşturmuş oluyoruz. Çiçeklerimizi yaptıktan sonra alt bölümdeki siyah renkli bölümü yaparak bu örneklerimizi, motiflerimizi birleştireceğiz. Önce çiçeklerimizi hazırlayalım. Evet, ipimizi tığımıza sabitledik. Hemen şöyle küçük bir serum halkamızın içerisine 14 tane sık iğne yapalım. 14 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine yarım sık iğne yaparak birleştirelim bu noktayı. Bu şekilde yarım sık iğne yaparak kapattık. 3 zincir çekiyoruz. 4 zincirden pimpirik yapalım. 4 zincir çektik. Aşağıdaki 3 zincirimizden 3. zincirimizin içerisine sık iğne yaparak pimpirimizi oluşturuyoruz. Daha sonra bir kere ip doluyoruz tığımızın üzerine. Hemen sıradaki sık iğnemizin içerisine girerek buraya trabzan yapıyoruz. Bir kere ip doladık. Bu trabzanlarımızı önce bir ipin içerisinden, daha sonra iki ipin ve tekrar iki ipin içerisinden çıkartarak tamamlıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Pimpirik yapalım trabzanımızın üzerine. Tekrar bir kere ip doluyoruz. Sıradaki sık iğnenin içerisine girerek
trabzan yapıyoruz. Önce bir ipin içerisinden, daha sonra tekrar iki ipin ve iki ipin içerisinden çıkartarak tamamlıyoruz trabzanımızı. 4 zincir çekerek pimpirik yapalım. Bütün sık iğnelerimizin üzerine bu şekilde trabzan yapıyoruz. Toplamda 14 tane sık iğne yapmıştık. Hepsinin üzerlerine bu şekilde trabzanları yapıyoruz. Ve üzerlerine de 4 zincirden pimpirik yapalım. Evet, bu şekilde trabzanlarımızı tamamlıyorum. Kalan sık iğnelerimizin üzerine de trabzan ve üstüne 4 zincirden pimpirik yaparak tamamlayalım. Trabzanlarımızı yaptık. En son trabzanımızı yaptık ve 4 zincirden pimpirik yapıyoruz. Pimpiriğimizi yapalım ve pimpiriğimizi de yaptıktan sonra burada yapmış olduğumuz ilk 3 zincirli bölümün 3. zincirine burayı yarım sık iğne yaparak kapatıyoruz ve böylece motifimizi tamamlamış olduk. Evet, motifimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi alt bölümünün yapımının şemasına bir göz atalım. Küçük motiflerimizi yaptıktan sonra alt bölüm zürafa kısmımız 3 zincirden oluşmaktadır. Hemen ilk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip örümcek yapıyoruz. Daha sonra 5 zincir çekerek örneğimizi ters çeviriyoruz. Burada bulunan örümceğin tepesine sık iğne yapıyoruz. Tekrar örneğimizi çevirerek burada oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine bir sık iğne yapıyoruz. 4 zincir sık iğne, 4 zincir sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve yapmış olduğumuz motifin herhangi bir pimpirik içerisine sık iğne yapıp tekrar bir zincir çekerek buradaki halkanın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Burada bulunan örümceğimizin tepesine yarım sık iğne yapıp bir zincir çekerek örümcek yapıyoruz ve hemen 3. zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekip bir örümcek yapıyoruz. 5 zincir çekerek örneğimizi ters çeviriyoruz. Buradaki örümceğimizin tepesine sık iğne yapıyoruz. Tekrar örneğimizi çeviriyoruz. Burada yapmış olduğumuz halkanın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek tekrar küçük motifimizden pimpirikten sonra ikinci pimpirik içerisine sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekerek halkanın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz.
4 zincir sık iğne, 4 zincir sık iğne şeklinde burayı tamamlıyoruz ve burada bulunan örümceğimizin tepesine yarım sık iğne yapıp bir zincir çekiyoruz ve bir örümcek yaparak hemen üçüncü zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yaparak bu şekilde küçük motifimizi birleştirmiş olacağız. Ve şimdi bu örneğimizi bu bölümünü yapalım. İpimizi tığımıza sabitleyelim. İlk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek küçük bir örümcek yapalım. Beş zincir çekiyoruz. Örneğimizi çevirerek örümceğin tepe noktasına bir tane sık iğne yapalım. Örneğimizi tekrar çeviriyoruz ve oluşturmuş olduğumuz halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. Dört zincir çekelim. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. 4 zincir. Bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek burada motifimizi birleştiriyoruz. Herhangi bir pimpiriğimizin içerisine motifimizin herhangi bir pimpiriğinin içerisine bir adet sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekerek halkamıza bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve aşağıdaki örümceğimizin tepe noktasına bir tane yarım sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekerek örümcek yapıyoruz. Ve sıradaki üçüncü zürafamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir tane örümcek yapıyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekelim. Örneğimizi çeviriyoruz ve örümceğimizin tepe noktasına bir tane sık iğne yapalım. Örneğimizi tekrar çeviriyoruz ve oluşturmuş olduğumuz halkamın içerisine bir sık iğne yapalım. Bir tane zincir çekerek
motifimizin sıradaki burada birleştirmiş olduğumuz pimpirikten sonra ikinci pimpiriğin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek halkanın içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde motifimizi birleştirmiş olduk. 4 zincir çekelim. Halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekerek halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve örümceğimizin tepesine bir tane yarım sık iğne yapıyoruz. Ve bir zincir çekerek tekrar örümcek yapalım. Ve daha sonra sıradaki üçüncü zürafamızın içerisine bir tane sık iğne yapalım. Tekrar bir zincir çekerek örümcek yapıyoruz. Ve burada 5 zincir çekerek ikinci motifimizi birleştireceğiz. Evet, motifimizin birleştirilmesi bu şekilde. Aynı birinci motifimizde yaptığımız işlemleri ikinci motifimizi birleştirmede de yapıyoruz. Ve bu şekilde örneğimizi tamamlayalım. Evet, örneğimizi ikinci motifimizi de yaparak tamamladık ve örneğimizin yapılışını bitirmiş olduk. Örneğimizin yapılışı bu şekildeydi. Hem kolay hem de zarif duran bir örnek çalışması. Örneğimizin şemasına Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.